hayatımda ilk defa alpaka eti yiyorum. Çünkü İspanyollar 500 sene önce sadece 180 kişiyle Peru'ya gelmişler. O zamanlar 4000 farklı patates yetiştiriyorlar burada. Yüksek irtifadan dolayı kadın bir anda epilepsi krizi geçirdi ve yere yığıldı. Mesela bu gördüğünüz İnkaların taşları. Bunlar İspanyolların. Bakalım tadı nasıl? Herkese sonunda Cusco'dan selamlar. Ben Deniz Pehlivan. Sizlere şu anda yaklaşık 3500 metre yükseklikteki Cusco şehrinden, Peru'nun o en eski başkentlerinden, en tarihi, en güzel, mutlaka Güney Amerika'da görülmesi gereken en önemli destinasyonlardan bir tanesinden sesleniyorum. Kendimize yeni geliyoruz. Artık 48 saat geçti. 3500 metre yükseklikte uçak bir anda indiği için yüksek irtifa hastalığına yakalandık ve sürekli burnunuz akıyor, başınız ağrıyor, karnınız ağrıyor ve denge kaybı yaşıyorsunuz. Bunların hepsini yaşadık. Zaten 2 gündür hiçbir şey yapamıyoruz. Daha bugün kendimize anca geldik. O yüzden kendime gelir gelmez size bu şehirle ilgili çok güzel bir bölüm yapmak istedim. Çayınızı, kahvenizi alın. Belki de Türkiye'de bulabileceğiniz en güzel YouTube videolarından bir tanesini size hazırlamayı planlıyorum. Çünkü yaklaşık 50'den fazla blog okudum. Yabancı siteydi çoğu. Ve oradan bu şehir ve İnkalarla ilgili tahmin ettiğim, böyle sizden gelmesi ve merak ettiğinizi düşündüğüm konular hakkında içerik hazırlamayı planlıyorum. Çok heyecanlıyım. Şimdi bir kahvaltı yaparız. Sonra bu tarihi antik kenti gezeriz, yemekler yeriz, alışveriş yaparız. Çok güzel bir bölüm olacağını adım gibi eminim. Yeter ki şu burun akıntım birazcık daha azalsın. Çünkü hala baş dönmem var. Umarım bugün artık tam anlamıyla bitecektir. Hadi bakalım dostlar. Size iyi seyirler. Bize de keyifli bir Cusco gezisi olsun. Evet gençler, şimdi sokağa attık kendimizi. Karnımız aç olduğu için dün bile doğru düzgün bir şey yiyemedik. Baş dönmesinden dolayı pek enerjimiz yok. Bu tarihi bölgenin merkezine doğru gidiyoruz. Bütün size bu taşların, binaların hepsinin hikayesini aktaracağım birazdan. Ama şu ana kadar Cusco ile ilgili ne söylersin Nesibe? Gördüğün. Yani 6 aydır geziyoruz. Gezdiğimiz ve yaşadığımız en güzel şehir oldu bence. Bence de. Böyle gece buz gibi hava. Donuyoruz ama gezmek istiyoruz. Evet. O kadar güzel bir yer. Çok canlı çünkü. Ya, o yüzden hani videonun başındaki heyecanımı anlamışsınızdır. Siz de çok beğeneceksiniz eminim. Haydi bakalım şuralardan yürüye gidelim. Ya bugün şansımıza var ya, cam gibi pırıl pırıl hava. Nesibe, bu mavi gerçek mi ya? Değil mi? Çok pırıl pırıl hava. Ekranda sanki var ya, böyle birisi renk atmış gibi görünüyor şu an. Bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz. Şu an meydanına geldik. Şansımıza geldiğimiz dönemde hava hep çok güzel, güneşli, hiç yağmur falan olmayacak. Burası 3500 metre rakımda ama hiç kar yağmıyormuş. En son 100 sene önce yağmış dostlar. Ve bulunduğumuz yer tam şehrin kalbi meydanı, Cusco meydanındayız. Burada şimdi kahvaltı yapacağımız yere gidiyoruz. Şu tepelere falan bakın mesela, insana şey gibi hissettiriyor, favelalar gibi. Ama değil, şehrin rengi böyle. Sinir eden tek bir olay var, sokak satıcıları. Yani bir şey satmıyorlar, gözünüze sokuyorlar. Yani ben mesela yoldan çok rahatsız. Önümü kesiyor, gözümün içine şeyi sokuyor, ne satıyorsa artık. En sinir bozucu bu. Sana hep böyle teşekkür ediyoruz. Nezaketen. Ama o kadar çok böyle geliyorlar ki günde. Ya turizm konusunda iyiler ama bu sokak satıcıları çok sıkıyor bir süre sonra. Tek olay buydu. Bak bunu diyorum. Bak direkt denk geldi. Bu çok sıkmadı. Bu yine az ha, bunda bir şey yok. Ama yani o broşürü böyle önüne doğru sokuyor ya, kafana doğru. Evet. O insanın canını sıkıyor. Bir de şeyi gösteririz daha sonra. Bu alpakaları gezdiren şeyler var. Ya dün var. Teyze alpakayı Nesibe'nin üstüne attı. Ya gerçekten şaka yapmıyoruz ya. Öyle bir iktirdi ki alpakayı üstümüze, işte, fotoğraf çekelim diye. Ya biz aslında bunların hiçbirini yapmayı düşünmüyoruz yani. Alpakalarla fotoğraf çekinmek dahi istemiyorum aslında ama çünkü hayvanları turizme alet etme olaylarını sevmiyorum. Ha, böyle iyi davranan birini görürsem böyle kasmadan onunla çekinirim ama burada evet. Hani o şeyi gördükten sonra, alpakayı Nesibe'nin üstüne attı ya, onu gördükten sonra bitti bende yani. Gerçekten çok yazık. Hava o kadar güzel ki meydandan çıkasım yok. Çok güzel ya, rahatlatıyor insanı.
Bir de çok güvenli, bakın her yerde polis, asker var. Yani şu Latin Amerika turumuzda bence en güvenli ülke Peru oldu. Bayağıdır bagel yemiyorduk Nesibe. Burada bayağı 4.7 puan olan bagel kafe varmış. Onu bulmaya çalışıyoruz. Şunlardan biri olmalı. The Bagel Cafe. Bagel? Aa, gracias hermano. Bizim kahvaltıcılar gibi düşün. Aa, Nezih Bebe esnaf yerine gelmişiz gibi oldu. Ara sokakta. Bagel Cafe. Peru'da hamur işi birazcık daha fazla var. Özellikle Orta Amerika'da falan hiç yoktu. Ama bagel'ı da çoğu yerde görmedik. Bagel bu simite benzeyen, içine işte domates, salatalık, işte somon vesaire, krem peyniri koyup yediğiniz bir yemek. Dünyada çok meşhur. Düşünün, tek bir üründen bahsediyorum ve ürünün içi doldurularak pazarlanıyor. Ya yine bak canım sıkıldı ya. Yani düşünün, bir tane bagel'ın yarattığı marka aklıma geliyor. Bir de bizim bir kahvaltı zenginliğimizin dünyanın tanımaması aklıma geliyor. Evet. Yok, hiçbir yerde Türk restoranı doğru düzgün görmedik. Yok. Araplar şıvarma diye döner satıyor. İsrailliler var. Çok Her fazla yerde. İsrail var, doğru. Şeyler var. Yunanlar var. Lübnanlılar var. Yok abi, yokuz. Dünya bizi bilmiyor. Allah'tan televizyon dizilerimiz var. Allah'tan. Hani o da olmasa bir haberler. Hiç aynen. Hiç olmayacaklar. O yüzden böyle bir mesaj vermek istedim toplumsal. Özellikle zengin yatırımcı abiler bizi izliyorsa. Şaka maka, şimdi siparişimizi verelim. Daha şimdi söyledim, bak ağzımdan aldılar. Çünkü çok fazla İsrail'i görüyoruz dünya turunda. Bakın ilk sıradaki, daha birinci sıradaki yemek İsrail breakfast. 2 parça bagel, salata, yumurta ve sıcak içecek. 27 sol, 1 dolar da 4 sol gibi düşünün. 6,5 dolara geliyor bir tane kahvaltı. Biz de bakalım bir şeyler söyleriz şimdi. Geldi bagel'ımız. Bundan siz 5 tane yersiniz ama biz dünya turunda yemek yemeyi unuttuğumuz için bize bu çok bile fazla geliyor ve bugün 4-5 farklı yerde yemekler yiyeceğiz. Muhtemelen domuza benzeyen bir şey var ama domuz değil, tadı tavuğa benziyor, ondan yeriz. Lama mıydı? Lama satıyorlar. Yani ondan çok içimden yemek gelmiyor ama. Keçi gibi düşün. Afiyet olsun. Güzel mi? Güzel yapmışım. Bu sadece bu mesela 7 dolar. Evet, yemeğimizi yediysek artık Plaza de Armas de Cusco meydanındayız. Şu anda bulunduğum meydan bence sadece Peru için değil, İnkalar için değil, bu coğrafya için çok değerli bir yer. Neden? Çünkü arkadaşlar, İnkalarla ilgili şu anda hala yazılı olarak bilinen çok az şey var. Hala 500 sene önce sona ermiş olan bu topluluğun, aslında tabii ki insanlar olarak devam ediyorlar ama ben devlet ve krallık olarak söylüyorum, sona erdirilmiş bir toplumun hala bilinmeyen milyonlarca belki yaptıkları, arkada dünyada izler bıraktıkları şeyler var ve burası onlar için en önemli yer. Neden? Çünkü İspanyollar 500 sene önce sadece 180 kişiyle Peru'ya gelmişler. Bu kolonyal dönemin başlatmak için. Peru'ya geldikleri zaman da o dönemlerde kralın çocuklarının abi kardeş taht kavgası olmuş ve aynı zamanda salgın var. Neyse, 180 kişiden bahsediyorum. İnkalar o zaman 40 bin 50 bin kişilermiş ve yaklaşık olarak 5000 kilometrelik bir bölgeye uzunluk olarak söylüyorum hakimmişler. Şili'den Kolombiya'ya kadar düşünün. Öyle ki o zamanki büyüklükleri imparatorluk olarak Roma İmparatorluğundan bile daha büyükmüş. Neyse, adamlar geliyor buraya, İspanyollar. Diyorlar ki biz bu şehri alacağız. Bu meydana toplanmak istiyorlar. O zamanki işte arkadaşlar, krallar diyorlar ki tamam geliyoruz. 6000 tane adamıyla geliyor buraya ve meydana. Onlar da 180 kişilik orduyla geliyorlar. Neyse, geliyor ki İspanyollar. Tabii ki buradaki insanlar o zaman İspanyolca konuşmuyor. Quechua dilini konuşuyorlar ki hala buradaki insanlar Quechua dilini konuşuyor. İspanyolca değil. Dillerini değiştirememişler, anlayacağınız İspanyollar. İncil veriyor. İncil'i verdikten sonra adam bakıyor, diyor ki ne bu? Hangi dilde yazıyor? İspanyolca'da yazdığı için atıyor yere. Ve İspanyollar için o gün savaş sebebi olarak algılanıyor ve günümüzde yaklaşık 500 yıllık bir İspanyol etkisi bu meydandan görülmeye başlıyor. Yaklaşık 3 deprem olmuş burada. Bu depremler olduktan sonra bütün yapılar, neredeyse İspanyolların yaptıkları genelde yıkılmış. İnkaların yaptıkları ayakta kalmış. Günümüzdeki mühendislik, yani bilim, bilgisayar, teknoloji ne derseniz deyin, hala İnkaların nasıl bir sistemle bu inşaatları, yapıları yaptıklarını açıklayamıyor. Çünkü kesme, taşları kesme yöntemiyle inşa ediyorlar. Birazdan onları size göstereceğim. Ama bu meydandan bahsetmeden olmazdı. Umarım güzel bir giriş yapmışızdır.
Çünkü bir ülkeye geldiğiniz zaman sadece gezip görmek değil, o ülkenin tarihini de bilmek gerekiyor. Bu ülkenin en büyük dönüm noktalarından bir tanesi zaten Cusco şehri oluyor. Yani anlayacağınız size burayla ilgili daha çok anlatacağım şey var. Bakın daha Machu Picchu taraflarına bahsetmiyorum. Burası sadece merkezle ilgili olacak bir video. Machu Picchu'da zaten bambaşka şeyler konuşuyor olacağız. Şimdi nereden başlayalım? Meydana gelmişken en gösterişli binalar olan kiliselerden başlayalım. Neden hemen kiliseler dedim? İspanyollar kolonyal dönemde ne yapıyorlardı? İlk gittikleri yer anında yanındaki din adamlarıyla beraber kilise kurup orada insanları Hristiyanlaştırmaya çalışıyorlardı. Peki İnkaların dini neydi? İnkaların dini yoktu. İnkalarda 4 tane tanrı varmış arkadaşlar. Güneş, yaratıcı, ay ve iklim tanrısı varmış. Haliyle ne oluyor? Buraya aldıkları zaman İspanyollar hem dillerini vermeye çalışıyorlar hem dinlerini. Bu meydanın etrafında her yere kilise kuruyorlar. Ve bunların çoğu yıkılıyor biliyor musunuz depremlerle. Sonra restore ediliyor. Hatta 1900'lü yıllarda bile çok büyük bir deprem olmuş burada ve çoğu yapı yine yıkılmış. O kiliselere geldiğinizde zaten en başta onların çanlarını görüyorsunuz, kulelerini görüyorsunuz. En büyüklerinden bir tanesinin içine gireceğim. Ne yapıyorlar başka? İnkaların inanç sistemlerinde altının güneşten gelen bir çeşit şekerleme gibi değerli olduğunu düşünüyorlarmış İnkalar ve altına çok değer veriyorlarmış. Ama sadece belli başlı şeylerde altını kullanıyorlarmış. Mezar, işte kiliseler gibi. Ne oluyor abi geldiği zaman İspanyollar buradaki yeraltı kaynaklarını, yerüstü kaynakları zaten inanılmaz fazla. O zamanlar 4000 farklı patates yetiştiriyorlar burada. Dünyada ilk patatesin yetiştirildiği yer ve şu an günümüzde böyle 1000 tane patates türü var burada. Bunu fark edince diyorlar ki biz bu altınların hepsini sökelim, eritelim, gemilerle İspanya'ya götürelim. Ve aynen de böyle yapıyorlar. Bütün altınları neredeyse söküp, yakıp yani eritip İspanya'ya gemilerle taşıyorlar. Az önce ne oldu Nes? Kadın nasıl bayıldı düştü yere. Bizi tanıyanlar çıktı sağ olsun Türkiye'den. Gidiyorlar. Belki akşam onlara denk geleceğiz. Biz böyle sohbet etmekten çekemedik. Yüksek irtifadan dolayı kadın bir anda epilepsi krizi geçirdi ve yere yığıldı. Ve bu çok olan bir şeymiş burada. Allah'ım iyi ki bize bir şey olmadı. Canlı canlı görünce insan daha çok korkuyor. Şu kiliselerden birine girelim dedik ama düğün olduğu için giremiyoruz. Birazdan gireceğiz. Burası biraz zengin düğününe benziyor. Takım elbiseyle böyle jigs kıyafetli ablalar abiler var. Şu kiliselerden birisi bakalım. Ya ben size kiliselerden birkaç tanesini göstermek istiyordum ama hepsi kapalı. Bir türlü giremiyoruz. En azından şu an çok sıcak. Harika bir dönemde geldik. Biraz başıma güneş geçmeye başlayacak diye korkuyorum. Düşünün bu kadar yükseklikte bile bir kahve içelim. Su falan içip dinlenelim. Şurası birkaç tane şubesi olan bir yer. En iyi kahve içebileceğiniz yermiş. Cafe Divasi. Gastronomi şehri olarak da muhteşem, harika restoranlar var. Çok güzel kafeler var. Onlardan bir tanesi bu ve kahveleri de çok lezzetli. Yani kahvenin aromasını alıyorsun. Böyle yapay böyle Nescafe'nin tadı var ya. Ben dönünce artık onları içmem. Çok güzel. Ama Çok da bunu yapmak da kahveyi buldun. Nasıl yapacağız? Keyfimiz yerinde. Şimdi kahvemizi içeriz. Sizi birazdan merkezdeki İnkaların ördükleri duvarlar var. Şehrin tam kalbinde bir yanda İnkaların öncesinden olan yapılar var. İnkalardan var ve İspanyollardan var. Oraya götüreceğim kahve bittikten sonra. En çok göstermek istediğim yere ulaştım. Hadi gelin başlayalım. Burada sürekli bak böyle kadınlar masaj satıyorlar. 20 sole. Yok 20 sol mu 20 dolar mı dedi diyordu ya Nesibe? Birisi 5 dolara satıyordu mesela. O saati. Çok uygun. Hayır 20 dakikası. 20 dakikası mıydı? Burası da arkadaşlar görüyorsunuz Müze Palacio Arzobispal yazıyor ya. Bu müzenin hemen girişinde işte size İnkaların adım adım izini gösteriyorum abi. Şuraya bir bakar mısınız? Ben kaç gündür buradan her geçişimde hayranlıkla şu detaylara bakıyorum. Bunları adamlar keserek yapıştırmışlar. Hiçbir harç, çimento, hiçbir şey yok. Tabii o zamanlar zaten çimento yok da. Ama bunu günümüzde hala nasıl yapıldığına dair herhangi bir kesin şey yazmıyor abi internette. Hala birçok şeyle, mucizeyle saklı ve bütün şehri bu şekilde taşlarla yapılarda kullanmışlar. Mesela bu gördüğünüz İnkaların taşları. Bunlar İspanyolların
Hatta bunlar daha öncekilerin bile olabilir. İspanyollardan da öncekilerin yani. İspanyollarınki daha kötüydü diye hatırlıyorum. Ama şunu şöyle söyleyeyim, arasına jilet dahi girmiyormuş bunun. O kadar milimetrik bir işçilik yapmışlar. Hepsi kesilerek böyle katlama sistemiyle duvarlar örülmüş ve bazı yerlerde taşların kimisinin 310 ton olduğu söyleniyor. 310 ton. Bir, Mısır piramitleri, iki, İnkaların arkalarında bıraktıkları bu izler günümüzde hala gizemini koruyor. İşte merkezdeki en ünlü taş bu. En büyüğü. O yüzden bunu gelip inceliyorlar. Şu çalışmaya bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu düzene bakın. Abi şu an bu adam bana hayatımın en güzel bilgilerini verdi, sağ olsun. Karşılığını ödeyeceğim ona. Şehir ikiye ayrılıyormuş. Şu gördüğünüz büyük taş tam şu an şehrin ortasındaymışız. 3 tane çizgi de 3 hayvanı temsil ediyor. Puma, aslan, snake and kondor. 3 hayvanı temsil ediyor. Bunların hepsi ve şuradaki güzelliği size anlatayım. Bakın arkadaşlar, depremden sonra ne olmuş? Görüyor musunuz İnkaların yaptığı yapıyı? İçe doğru yatıyor değil mi? Dışa doğru değil. Bakın bu da İspanyollarınki. Üzerimize düşse düşecek yani. Bazıları çıkmış bile. Neden İnkalar en zemine küçük küçük taşları kullanmış? Depremde hareket ettiğinde aşağıdakiler bu şekilde sıkıştırıp içe doğru baskı yaratıyormuş. Öyle diyor. Ben de onun yalancısıyım. Bilmiyorum. Ama net bir şekilde gördüğümüz bir şuna bakın. Sözde o dönemin en medeni, mühendislik anlamında gelişmiş ülkelerinden biri ve ruhumuzun duymadığı, haberimiz olmayan, yazılı kitaplarda yazılı olmayan bir de İnka mimarisine bakın. İnkalardan önce yaşayanlar var mıydı? Vardı tabii ki. Aynı yerde bunu da görüyorsunuz. Bunlar da İnkalardan önce yaşayan toplumların inşaatları 6. yüzyıla geliyormuş. Okyanus altındaymış ve o dönemde bakın bir midye, deniz kabuğu. O dönemde bu eski uygarlıklar bu taşları o deniz taşlarından, kumlarından yapmışlar. Ama ne dedi adam az önce? Bu yapılan mühendislikle ilgili hiçbir kitap yok. Sıfır. Çünkü bilinmiyor. Kanıtlanmamış, çünkü kitap dediğin şey yazıyla oluyor ve o adamların yazısı yok. Alfabeleri yok. One piece. Nesibe tek parça bu. Büyük taşlar depremde yapıları dengeliyormuş, yani stabilizasyonunu yapıyormuş. Amatör gibi düşün yani. Like amatör. Mesela bu adama istediği parayı öderim. Neden öderim? Çünkü bilgi veriyor. Helal hoş olsun. Ama böyle dilenci gibi gelenlere para vermeyin arkadaşlar. Emeğinin karşılığı olanlara verin. Bilgi bence bir seyahatteki en değerli şey. Hem vakit anlamında hem güven anlamında. Dolu geçiyor. Bak ne güzel bir adam bulduk. Şimdi duvarlarla ilgili bir şey daha anlatacak. Ben bu İnkalara kafayı taktım. Çünkü gerçekten tahmin ettiğimiz tarihi bilgilerin çok daha ötesinde bilgiler var. Bize tarih eksik anlatılıyor. Ha, buradan baktığında pumayı göreceksin diyor. Nesi böyle kuyruğunu falan. Bakayım sana gösterecek. That is the head of puma. Hangisi oluyor? Ha bak şunu diyor. Dur bir dakika. Ha. Nose, eyes, ear, is the neck, the legs, the two stones. What about the tail? Tail is down there, right? Orada. I see. The smallest stone is the six. Allah Allah. It's like the legs? Yeah. The legs or? The other leg. Ha. That is the six. This represents men. Neden ya? Çok enteresan. Abi versene şunu abi bir ya. Bak taşların üstüne inandıkları 3 kutsal hayvanın şekillerini de tasarlamışlar. Ya nasıl bir mühendislik ama bu aynı zamanda. Ve bütün taşlar tek parça. Tek parça ve bunları taşıyarak, sürüyerek taşımışlar o zaman insanlarıyla. Vay. Yeni öğrendiğimiz bir bilgi daha. Taş deyip geçmeyeceksin. Arkada ne hikayeler yatıyor. Mesela elimi şuradan başlıyorum döndürmeye. Burası sıcak. Caliente'ydi değil mi? Sıcaktı diye. Bak böyle geliyorum. Serinlemeye başlıyor. Soğuk oluyor. Ve burası dolap gibi, buz gibi. O kadar fark var ki arada. Ve diyor ki bizim İnkalarda şamanlar varmış zamanında ve dediğin gibi bazı doğa temel inandıkları şeyler var. Onlardan bir tanesi ay, güneş ve doğa, böyle ruhani şeyler çok inanıyorlarmış ve kullandıkları taşların minerallerinde de bir detaylar var dedi. Tam orasını tam çeviremedi, İspanyolca söyledi ve taş deyip geçmezlermiş. Ruhani bir bağı varmış taşların bile.
Abi aynı zamanda ressammış. This is ayahuasca. Ey ayahuasca. O ayinden. Neyse bunu yapalım mı? Bu ama çok manyak bir şey. Yani ben de aslında merak ediyorum, birkaç YouTuber'da da görmüştüm. Çağatay'da da görmüştük Çağatay değil da mi? evet, Çağatay This Özden'de is de. 7 chakras. Ama işte biraz zor. This is the chakra. Adam 10 numara çıktı ya valla. You buy ayahuasca or no? That is the stone that turned Hani senin boş göndermeyelim hani bir şeyler verelim dedik. Yok önemli değil, isterseniz ürünlerinden alın dedi. Nesibe çok ısrar etti. 4-5 tane alacağız, akrabalara dağıtacağız. Tanesi 6000 TL. Teşekkürler. That is San Pedro. 1200 sole geliyor And yani then San Pedro 5 is ile çarpar. cactus. Kaktüs. Yeah, because we have it 25 in günde the- yapmış bunu. This is ayahuasca. That is the Ayahuasca. hongos. You are carrying a bank here. Benim için- There is $1 million here. Yeah. Mucho. Mucho ya. Bu ciddi mi söylüyor? Gerçek söylüyor. Bize daha poquito Allah'ını money- seversen daha kaç ne kadar pocket olabilir? Hani 5000'den 4'e düşer hadi. En fazla. Sokakları keşfetmeye devam. Ya dayı az önce o elinde çizimler var ya 5000 TL dedi. Sonra allem etti kallem etti 1000 TL'ye düştü. Almadım. Ondan sonra dedi ki ben size rehberlik hizmeti yapardım. Tamam dedim, al şu parayı, 100-200 lira ne para verdim işte, 10 dolar civarı. Kaç istiyor biliyor musun? 500 TL istiyor yarım saat için. Ya dedim yapmayın, turizmi öldürmeyin kardeşim. Böyle yani buralara gelirseniz eğer haberiniz olsun. Selam verirseniz en az 30 dolar. Bu kadar çok yerel kıyafetli insanları ve alpakaları görüyorsak bilin ki turistik bir yere gelmişiz demektir. Nereye geldik? Size bahsettiğim kiliselerden en önemlisinde, ama aslında daha önceden İspanyolların gelip adamların en önemli tapınaklarından bir tanesinin bütün altınlarını söküp akabinde de İspanya'ya götürdükleri yere geldik. Burayı görmeden ne Peru ne Cusco asla gidilmemeli, ayrılmamalı diyorlardı. Hadi gelin içeriye girelim. Bulunduğumuz yerin adı Coricanha. Arkadaşlar vakti zamanında İnka İmparatorluğu'nda yaklaşık 9 milyon kişi yaşıyormuş toplamda. Arjantin, Şili, Bolivya, Peru, Ekvador, düşünün büyüklüğünü ve o dönemin en büyük tapınaklarından bir tanesi buymuş. Buranın bütün her yerin altın olduğunu düşünün. Her yerin. Ve bütün parça parça duvarlarından, zemininden, işte tavanından her şeyi İspanyollar buradan söküp götürmüşler. Arkadaşlar burasının içerisinde çok fazla görecek şey yok. Arka planda gösteriyorum. O dönemde kullanılan özellikle altınla ilgili böyle birkaç kıyafetler falan var. Ama aynı zamanda İnkaların mimarisini anlatan yapılar var ama çok kalabalık, yani gidip anlayamıyorsunuz. Burayı kesinlikle bir şeyle gezmek lazım, rehberle. Ama yine de geldiğimize değdi. Buraya giriş için de kişi başı 3-4 dolar bir para verdik. Şimdi yavaştan acıkmaya başladık, bir şeyler yemeye gidelim. Abi Peruvian Cuisine diye bir şey başladı. Yani dünya genelinde artık Peru mutfağı bilinen bir mutfak olmaya başladı. Hatta son zamanlarda gezdiğiniz çoğu yerde bırakın Türk mutfağını görmeyi, her yer Peru mutfağıydı. Bütün şehirlerde bir tane böyle iyi bir restoranını görüyorsunuz. O yüzden buradaki restoranların çoğunun içinden seçmek de bir hayli zor. Hepsinin puanı çok yüksek, çok iyi tabaklar var. Ama okuduğum yorumlarda şurayı bayağı övmüşler. Adı Greens. Buraya girip bir yemeklerine bakalım hadi. Az önceki restoranı beğenmedik. Çok pahalı. Gereksiz pahalı yani. Küçücük tabaklar 16 dolar falan. Şimdi Nesibe başka bir yer bakıyor. Nesibe ile bir anlaşma yaptık. Alpaka eti yemezsek bir et restoranına gideceğiz. Evet. Yoksa gitmeyecekmişiz. Anlaşmamıza kıyamıyoruz çünkü. Ne bileyim, görünce insan bir garip oluyor. Halbuki biz de kuzu yiyoruz mesela. Sanki kuzu farklı. Aynı. Hazır hissetmiyorum daha. Yani dışarıda böyle boyunlarında renkli kurdaleler, tatlış alpakaları görüyoruz. Çocuk gibi geliyor değil mi gözüne? Evet. Benim de aynı ya. O yüzden bir restoran bulduk. Orada güzel bir et yiyeceğiz efendim. Uchu Peruvian Steakhouse. Peru usulü yemek yiyelim buraya gelmişken. Hola. Buenas tardes, dos personas. Allah, bizi burada bayağı öpecekler belli. Hi, ¿todo bien? Muchas gracias. Evet arkadaşlar, bir tane T-bone ama
ithal olanlardan söylerseniz 1500 TL'ye geliyor. Ya da pikanya söylerseniz 600 TL'ye geliyor. Ama diyelim ki yerel bir et yerseniz 220 gramı o mesela çok ucuz. 15 dolara mesela yiyebiliyorsunuz. Artık bu rakamlar bize çok ucuz geliyor yani, düşünün dünya turunda. O kadar pahalı şeyler yedik ki yani dünya gezmek için turistik yerlerde özellikle yanıyor. Bir tane bir şey söyleyeceğiz bakalım. Abi şöyle bir tabak söyledik. Which one is alpaca? This alpaca, beef, and shrimp. Alpaka söyledik. Ah denize. Nasıl ya? Very hot. It's Ah. perfect for more cooked meat and little pieces with butter. Butter. For here 1 minute, later the meat. Ya istersen üstüne dök diyor. Normalde alpaka eti yemeyecektik ama devegillerden yani hiçbir farkı yok. Hayvan yemiş, yemişsin, kuzu, inek, bunu. Acaba tadı nasıl? Abiye sordum, çok aşkım pişmemiş ki ya arkası. Ama hala pişiyor şu an, bak mermi. Buna 20 dolar verdik. Gayet uygun 2 kişi için. Bakalım tadı nasıl? Şöyle karides geldi. Ortasında önce ondan başlıyorum. Çok güzel ya. Karides harika. Sırada alpaka. Pişti mi? Aa, sen bak Deniz. Mermerin üstünde pişiriyor şu anda bunu. Evet, alpaka etini tadalım bakalım. İnternette birçok videoda diyor, aşırı lezzetli, çok keyif alacağınız bir et diyor. Yani bizdeki kuzu mu oluyor? Orta pişmiş istemiştik. Hayatımda ilk defa alpaka eti yiyorum. Ve buralarda binlerce yıldır zaten bunu yiyorlar. Pamuk gibi. Tadı biraz sakatat gibi. Sakatat gibi mi? Evet. Allah Allah. Ama çok güzel. Yemeğimizi yedik. Eski bir tarihi meydanın olduğu ve şehri tepeden görebileceğiniz bir yere doğru ilerliyoruz. Burada yenileme çalışmaları yapılıyor. Şu anda ama yine de her yerde turist var. İnanılmaz bir turist kalabalığı varmış Cusco'da şu anda ve Machu Picchu'ya önümüzdeki 2 gün bilet yok, yer bulamıyorsunuz. O yüzden bulduğumuz kadarıyla artık günü erteleyerek ilerleyeceğiz. O arada da başka yerler var kafamızda planladığımız, oralara gideriz. Bu arada biz neden bu kadar çok yorulduk buraya çıkarken? Neyse be. Ya yaşlandık ya bu yüksek irtifa hala çarpıyor. Tepeye çıktıkça bambaşka bir diyar oldu ya. Şurada az önce yağmur yağıyordu. Pazarlarını kuran halkı görüyorsunuz arkadaşlar. Burası da tarihi bir meydanmış. Genelde eski binalar buradaymış ve biz buraya ilk defa çıkıyoruz. Her çıktığın yerde, sokakta farklı bir yer var. Yani diyorlardı Cusco'ya geldiğinizde gün planlamayın, gezdikçe fark edeceksiniz diye, doğruymuş. Sürekli böyle fotoğraf, video çekesim geliyor. Size anlatmayı unuttuğum bir şey var. 2 tane bayrak görüyorsunuz. Şu Peru'nun kendi bayrağı. Bu da gökkuşağı gibi olan bayrak. Ne bayrağı? Cusco'luların bayrağı, İnkaların bayrağı. 2 tane bayrakları var ve kullandıkları doğayı temsilen gökkuşağı bayraklarını her yerde asıyorlar. Bununla ilgili birçok şey okudum ama doğruluğundan emin değilim. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ama buraya geldiğinizde dikkatinizi çekecektir, eminim. Ben de ilk geldiğimde anlayamamıştım. Meğer sebebi 2 bayrak olmasının ve birinin gökkuşağı olmasının sebebi buymuş. Gece oldu, bildiğiniz yüksek irtifadan dolayı baygın yatmışım. Yok, hala vücudum alışamıyor. Sabaha kadar gezen biz 5 saat yürüdük, yorulduk, pertimiz çıktı. Bu trafik de arkadaşlar cumartesi günü olduğu için buraya eğlenmeye gelen ve turistik amaçlı gelen insanlardan dolayı oluşan kalabalık. Ama biz önce güzel bir yere yemek yiyelim. Ne ara acıktık, ne ara yorulduk. Vallahi 3500 metre mahvetti bizi. Önceki videolarımı izleyenler bilir. Orta Amerika'da falan saat 9 olduğunda biz koşarak otele gidiyorduk. Bir de buraya bakın. Hafta sonu eğlenmek için tıklım her yer. Trafik var bir yandan ama tabii soğuk. Ona rağmen güzel, bakalım nasıl bir akşam bizi bekliyor gençler. Restoran bu. Peru yemeği yiyeceğiz. Sumakça adı. Şuraya bakın, sokak yemekleri de başlamış. Hafta sonu olunca
Daha çok tezgah kurmuşlar. Hafta içi bu kadar yoktu ama şu yemeği artık gelmişken yiyelim. AJD Gallina yemeden biz akşamları geçiremiyoruz. Tatlı, kişnişli, kendine has bir sosu olan yemek. Yine kuru bir pilavı var ama beni burada en çok mutlu eden bu oldu. Tereyağlı ekmek. Buna $9 falan vereceğiz. Doyurucu bir menü oldu. Enerjiyi alıyoruz, sonra gece hayatına. Yemeğimizi yedik. Sokağa kendimizi attık. Tavuk çok seviyorlar. Patatesin olmazsa olmaz artık, biliyorsunuz zaten. Tezgahlar kuruldu. Eğlence başlasın bakalım. Biz hafta içi de gelmiştik buraya. Yine kalabalıktı ama bugün bayağı bir partileyecekler. Normalde festivaller de oluyor ama özellikle yaz aylarında oluyor. Biz onları kaçırdık. Buraya sırf festival için de geliyorlarmış. Onu da yaşamak isterdim. Sokaklar ne güzel arkadaşlar, değil mi? Bir de hiç böyle aykırı, serseri tip görmedim, biliyor musunuz? Çok böyle genelde gençler böyle eğlenmeye, keyif almaya gelmişler. Garip garip böyle tipler yok. Hoşuma gitti vallahi buralar. Bir sürü böyle sokak var. Rastgele geziyoruz. Normalde bu ülkede her yerde maske takmak zorunlu arkadaşlar. Her yerde, hatta marketlerde çift maske takıyorsunuz. Önceki bölümleri izleyenler bilir. Ama turizmin aynı zamanda zengin muhitlerin olduğu yerde kimse maske önemsemiyor. Burası da onlardan bir tanesi. En sevdiğim caddelerden birine geldik. Gittiğim ülkelerde şu bizim dönerin, daha doğrusu yabancı ülkelerde shawarma olarak satılan versiyonunu görmediğim hiçbir yer hatırlamıyorum. Bakın şurada gyro yazıyor, görüyor musunuz? Yunanistan tarzı yapılan döner. Shawarma Arap, bizden hiçbir şey yok. Bu tarzda, bu iki tarzda dünyayı duyurmuşlar abi. Neredeyse bütün ülkelerde böyle satıyorlar. Ben şu mekanı çok sevdim. Kokteylleri çok güzel. İçeride pisco sour içeceğiz. Bir de içerisi dışarıya göre çok sıcak oluyor. Böyle müzik dinliyorlar. Nargile de içiyorlar. Nargileyi nereden duymuşlarsa birçok yerde satılıyor. Cumartesi kalabalığı. Bu benim ülkede en çok sevdiğim kokteyllerden bir tanesi. Pisco sour. İçinde şampanya mı, şarap mı diyeyim daha doğrusu. Ondan var. Başka alkoller var. Aynı zamanda yumurta akı falan koyuyorlar. İçimi çok güzel oluyor. Bu ülkenin en ünlü içkilerinden bir tanesi. Cumartesimiz böyle geçiyor. Dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da Irish pub kültürü var. Hafta içi geldiğimizde burası doluydu ama bugün oldukça sakin. Muhtemelen herkes klaba eğlenmeye gitti. Bu gece buradayız. Sonra yarın artık bakacağız neler olacak. Dostlar gece oldu. Biz böyle çok gece kalmayı istemiyoruz. Bir yandan da soğuk başladı. O yüzden hatta fark ediyorsunuzdur, burnum falan tıkandı. Bir yandan akıyor, bir yandan tıkanıyor. O yüzden yarın kaldığımız bu güzel şehirden devam ederiz. Sizi İnkaların eserleriyle baş başa bırakıyorum. Sabah görüşmek üzere dostlar. Klasik Latin kültürü. Halay çekiyorlar. Onların halayı böyle. Let's go! Latin dansları. Çok güzeller ya vallahi.